Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Haftanın dikkat çeken dizilişleri neler? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. Ben genelde takım adı verirdim. İşte şu dizilişe sahip takım budur diye ama bazen yorumlarda arkadaşlarımız sormakta. Ben o takımı seçtim ama dizilişim değişmiyor diye, özellikle de oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız. Diziliş değiştirmeyi de oyun içerisinde nasıl yapıyoruz? Hem onu da uygulamalı olarak göstermek istedim. Oyuncularımızla birlikte dizilişlerimizi değiştirelim. Haftanın dikkat çeken dizilişlerinden başlayalım. Bu diziliş mesela uzun süredir gelmiyor arkadaşlar. En çok beklediğimiz dizilişlerin başında gelen diziliş 4-2-4. Bu hafta da gelmedi. 3 ofansif orta sahalı herhangi bir diziliş yok. Ben eskiden geldiğinde bir oyunun plan listeme bunu kaydetmiştim. Ondan bende duruyor. Ben bazen farklı dizilişler geldiğinde herhangi bir oyun planına onu kaydediyorum. Mesela ilk dizilişimiz. Bu diziliş bu hafta geldi arkadaşlar. Bir süredir yoktu ama bu diziliş de var. Şuradan bir oyun planı açalım. En son maç oynadığımız kadromuz bu şekildeydi. Bu dizilişe sahip takım da Sepan SC. İlk olarak Manchester City takımının dizilişiyle başlayalım. Uzun süredir gelmeyen dizilişlerden birini kullanmakta. Rüya takım. Buradan İngiltere Ligi'ne gideceğiz. Avrupa, İngiltere Ligi, Manchester B. Dizilişi seçtikten sonra menajerimize tıklıyoruz. Dizilişi değiştir, varsayılan dediğimizde o takımın dizilişine geçmiş oluyoruz. Oyuna yeni başlayan arkadaşlar için de kısa bir bilgi vermek istedim. Manchester City dizilişi bu şekilde. Cuk diye oturdu mu oturmadı. Bazı futbolcular bozdu. Otomatik seç, istatistiğe göre desem. Mesela şu şekilde yaptı. Lewandowski'yi sağ kanata filan attı. Otomatik seç, takım oy tarzına göre diyelim. Onda da bu şekilde yaptı. Uzun süredir gelmeyen dizilişlerden birisiydi. Kanatlı. Kanatları istersek göbek yapabiliyoruz. Ofansif orta sahayı istersek göbek yapabiliriz. Ama böyle bir diziliş gelmiş. Bu şekilde kullanılabilir belki. Kanatlı, açıklı, ofansif orta sahalı. Sadece bek yok. Bek dışında her pozisyonu deneyebiliriz. Bunu da GF yapabiliyoruz. Açıklarda GF olmakta. Ben 3 stoperle dizilişlerde zorlanıyorum. O yüzden bu dizilişlerle pek oynamıyorum. Kenarlardan boşluk veriyorum ve sık sık gol yiyebiliyorum. İkinci dizilişimize geçtiğimizde bizim ligimize gelelim. Spor Toto Süper Lig Avrupa. Buradan Spor Toto Süper Lig İstanbulspor'un dizilişi bu hafta dikkat çeken dizilişlerden bir tanesi. İstanbulspor 4-2-2-2 dizilişini kullanmakta ve 2 santrafor arkasında 2 ofansif orta saha kullanabileceğimiz diziliş. Bu şekilde oyun kendisi yaptı. Ofansif orta sahaları istersek göbek yapabiliriz. Herhangi birisine de ikisini. Santraforları gizli forvet olarak da değiştirebiliyoruz. Oyunda birkaç tane daha takım bu dizilişi kullanmakta. İstanbulspor da bu hafta bu dizilişte. Üçüncü bakacağımız diziliş ise Slavia Prag takımının dizilişi. Slavia Prag Çek Cumhuriyeti takımı. Oyunda Çek Cumhuriyeti'nin ligi yok. Diğerleri içerisinde yer almakta. Bayern Münih gibi. Avrupa. Buradan diğerleri diyorum. Slavia Prag burada. Diğer takımlar da bunlar. Ligleriyle Konami'nin anlaşması yok. Slavia Prag'ı seçtik. Menajerimize tıkladığımızda dizilişi değiştir, varsayılan diyoruz. 3-4-3 ama 2 GF'li santrafor arkasında GF oynatabiliyoruz. Otomatik seç, takım oyu tarzı diyelim. Kanatlı 3 forvetli bir diziliş. GF'leri SF yapamıyoruz. Açık da yapamıyoruz arkadaşlar. Santrafor'a daha yakın oynamaktalar. Aslında denenebilecek dizilişlerden bir tanesi. Biz bu hafta deneyebilirsek bu dizilişi de deneyelim arkadaşlar. Kanatları göbek yapabiliriz. İstersek orta alana 2 tane dost da yerleştirebiliriz. Göbekleri dost yapabilmekteyiz. Santrafor'u da GF yapabiliriz. 3 gizli forvet şeklinde oynatabilmekteyiz. Bir başka dizilişimiz de yine Çek Cumhuriyeti takımına ait. Bu sefer de Sparta Prag takımını seçeceğiz. Avrupa. Diğerlerine gidelim. Sparta Prag hemen üstünde yer almakta. Eskiden Avrupa kupalarında aslında bu takımlar iş yapıyordu. Kendini gösteriyorlardı. Bizim takımlarımızla çok eşleşiyorlardı. Dizilişi değiştir, varsayılan dediğimizde Çek Cumhuriyeti takımı Sparta Prag'da 3 forvetli diziliş. Bu hafta Çek Cumhuriyeti takımları 3 forvete döndü. Takım oy tarzı diyelim. Oyun nasıl yapacak? Bu şekilde yaptı. Tabii oyundan daha iyisini biz kendimiz yapabiliriz. Sağ bekleri değiştiremiyoruz. Orta alan istersek dost yapabiliriz. GF'yi açık yapamıyoruz. Bu şekilde GF'li oynattığımızda tabii santrafora daha yakın oynamaktalar. Açıklar biraz daha kenarları kullanıyor. 5-2-3 tarzı dizilişleri kullanan yüksek seviyeli sıralaması olan arkadaşlarımız var. Beşli bir savunma attı. İlk olarak gol yemeyeyim, ben bir şekilde atarım diyen arkadaşlarımız var. Etkili de oynayanlar var beşli savunmalı. Böyle 5 savunmalı dizilişlerden mesela 5-1-2-2 dizilişi de var. 2 ofansif orta sahalı.
O da zaman zaman kullanılmakta. Mesela Meksika Ligi'ne gittiğimizde Tigres takımı. Buradan Asya Okyanusya'ya gittik. Kuzey ve Orta Amerika Meksika Ligi Tigres. Dizilişimizi değiştirelim. Varsayılan dediğimizde Tigres'in dizilişi bu şekilde. Ofansif orta saha yapabiliyoruz. Defansif orta sahaya da biraz daha yakın konumlanmış durumda. Otomatik seç, takım oyu tarzı diyelim. Oyun bu şekilde yaptı. Burada defansif orta sahayı göbek de yapabiliriz. İstersek santraforun herhangi birini GF'ye de dönüştürebiliriz. Bir başka dizilişimize geçecek olursak Portekiz Ligi'ne gideceğiz. Avrupa Portekiz Ligi'nde Estoril isminde takım. Portekiz Ligi'ne gittiğimizde Estoril. Aşağılara doğru inelim. Evet, burada Estoril Praia ismindeki takım 4-1-4-1 dizilişi kullanmakta. Dizilişi değiştir varsayılan dediğimizde takımın dizilişi bu şekilde. Şimdi oyunda da buna benzeyen diziliş var. Aradaki farka bakalım. Oyuncu rolleri ofansif orta saha yaptık. Otomatik seç. Hatta bu sefer istatistiğe göre yapsın. Bu şekilde yaptı. Oyunda da 4-1-4-1 tarzı diziliş bulunmakta. Aradaki farka bakalım. 4-1-4-1. Buradaki farklılıklar o dörtlü aynı hizada ve biraz daha önde. Yine göbekleri ofansif orta saha yapabiliyoruz. Bizim takımımızın dizilişine baktığımızda dörtlü biraz daha geriye geldi. Aslında geriye gelen ortadaki göbekler. Orası, şurası. Kevin De Bruyne ve Gascoigne'nin olduğu yer biraz daha geriye geldi. Orta alan biraz daha kompakt, birbirine yakın oynamakta. Son olarak benim kullandığım dizilişte sıklıkla sorulmakta. 2 ofansif orta sahalı. Asya Okyanusya'ya gidiyoruz. AFC Şampiyonlar Ligi'nde 2 tane takım var o dizilişi kullanan. Bir tanesi ofansif orta saha, bir tanesinin ofansif orta sahaları birbirine çok yakın. Japon takımı o. Kawasaki Frontale. Hatta onu da göstereyim arkadaşlar. Bu takım da 2 ofansif orta sahalı ama ofansif orta sahalar o kadar birbirine yakın ki ben bununla başarılı olamadım. Bana pek uymadı. Bu şekilde göbekleri ofansif orta saha yapabiliyoruz ama yani 3 tane futbolcu dip dibe oynuyorlar. Bana gelmedi. Ben pek etkili olamadım. Ben biraz daha ofansif orta sahaların kenarlara da açılmasını istiyorum. Benim kullandığım ise yine AFC Şampiyonlar Ligi'nde Sepan SC. Şuradaki uzun süredir bu dizilişi kullanıyor. Bu takım bu dizilişi değiştirirse başka takım yok arkadaşlar. Alıp bir kenara kaydetmek lazım. Kullanmasanız da bir oyun plan listesinde bence dursun. Belki ileride kullanmak isteyebilirsiniz. Oyunun etkili dizilişlerinden bir tanesi. Çok fazla kullanan var bu dizilişi. 4-2-1-3 mesela özel bir 4-2-1-3 yok. Oyundaki 4-2-1-3 var. Ben biraz daha farklı 4-2-1-3'lerin gelmesini istiyorum. Uzun süredir 4-2-1-3 biraz daha farklı versiyonları gelmedi. Dizilişi değiştir varsayılan diyelim. 2 ofansif orta sahalı benim kullandım. Mesela ben 4-2-1-3 ile oynamak istiyorum ama bu 4-2-1-3 ile değil. Açıkların biraz daha hafif geriye geldi az önceki gibi. Defansif orta sahaların biraz daha kenara açılan versiyonları da olabilir. Biraz daha geriye de gelebilir. Yani bu diziliş de tabii ki güzel bir diziliş ama eskiden 4-2-1-3'ün biraz daha farklı şekilleri geliyordu. Haftalardır gelmiyor. Ben 4-2-1-3'e de bakıyorum. Ne yazık ki bundan başka 4-2-1-3 seçeneğimiz yok. Haftanın dikkat çeken, oyunda olmayan benzersiz dizilişlerin birçoğu bunlardı arkadaşlar. Dizilişlerle alakalı sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Oynadıklarınız vardır ya da beğenmedikleriniz, eleştirdiğiniz tarafları lütfen bizlerle paylaşın. Dizilişlerle alakalı önerileriniz varsa da onları da bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın.